Hiç yenilgi yüzü görmeyen Kavalalı Molla Mümin Pehlivan, adını Türk güreş tarihine şerefle yazdırmıştır. II. Abdülhamit Han'ın padişahlığının ilk yıllarında pehlivanlığa başladı. Kendisine yapılan güreş oyunlarına kanmayıp, rakiplerini kendi tuzağına düşürmesiyle bilinmektedir. Sol kolunun 2 defa kırılıp yanlış kaynaması nedeniyle kendisi, Çolak Mümin olarak da bilinmektedir. 1873 yılında Kavala'nın Zigos köyünde doğdu. 9 kardeşli ailenin en küçüğüdür. Babası ve dedesi de pehlivandı. Mümin'in babası Kavalalı Ahmetoğlu Ali Bey, gürbüz olan 2 oğlunu pehlivanlığa yönlendirirken, güreş tutkunu küçük oğlu Mümin'i ise çelimsizliği ve bir kolunun sakatlığı nedeniyle din eğitimini yükseltmesi için İstanbul'a medreseye göndermiştir. Molla Mümin İstanbul'da tahsilini en güzel şekilde yaparken, güreş sevdası ağır bastı ve baba dostu Suyolcu Mehmet Pehlivan ile tanıştı. Onun bilgi ve tecrübelerinden yararlandı. Azmiyle 2 sene içinde çok güçlü bir başpehlivan olarak yetişti. Kolunun sakatlığına ve çelimsizliğine rağmen Türk güreş tarihinde hiç yenilmeyen başpehlivanlar arasında yerini aldı. İlk zamanlar kendini denemek üzere çıktığı güreşlerde asıl ismini saklamış, başpehlivanlarla boy ölçüşür seviyeye geldiğinde asıl ismiyle güreşmiştir. Molla Mümin Pehlivan, Ihlamur semtindeki Hacı Hüseyin Bağı'nda, Şumlulu Kuru Rüstem Pehlivan ile Arap Said Pehlivan'ı yendi. Soğanlı'da Hergeleci İbrahim ile yaptıkları 1,5 saat süren güreşte yenişemediler. Kuvvet ve tarz bakımından birbirlerine denk olduklarına hükmedilince bir daha güreşmediler. Kartal'da Kurtdereli Mehmet Pehlivan'la yaptığı ilk güreşte yenişemediler. Yalova'da yaptıkları ikinci güreşte Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ı da yendi. Erenköy'de Erenköylü Osman Pehlivan'ı yendi. Bursa'nın Misi köyünde Mihalıçlı Arapoğlu İbrahim'i yendi. Bütün bu güreşlerden sonra Çolak Mümin, artık tam bir efsane olurken, 2 ağabeyi büyük ortada güreşlere katılmış ancak başa güreştikleri olmamıştır. Çolak Molla Baba Ocağı'na döndüğü 1890-1894 yıllarında Selanik çevresinde katıldığı güreşlerde yarıcı Mustafa Pehlivan'ı Dimetoka'da 2 defa, Adalı Halil'i Selanik ve Sarı Şaban'da 3 defa yenmiştir. Bu güreşlerden sonra Çolak Molla'nın şöhreti bütün ülkeye yayılmıştır. Su yolcu Mehmet Pehlivan, Adalı'yı deviren oyunu Mümin'in babasına şöyle anlatıyordu. "Oğlunla iftihar edebilirsin ağam. Adalı Halil ustalıkla tatbik edilmiş yanbaş oyunu ile yenildi. Ben de Mümin'i çaprazda sürülür görünce ümidimi kesmiştim. Mümin'in karakucak güreşinin yanbaş oyununu da böyle hakkıyla başarabileceğini ummazdım, oğlun tam baş pehlivan olmuş." Önceleri güreşmesini istemeyen babası, Molla Mümin'in güreşteki başarılarını görünce tüm imkanlarıyla destek olmaya başlamıştır. Molla Mümin İstanbul'a dönüş için hazırlanır ve limana gider. Lakin İstanbul'a 3 günde bir kalkan vapur hareket etmiştir. 3 gün daha beklemek yerine o sıra limanda halat toplamakta olan bir yük gemisine yolcu olmak ister. Normalde gemisine yolcu kabul etmeyen Kaptan Anton, nedendir bilinmez Molla'yı kabul eder. Üstelik Molla'ya bir de kamera açtırır. Denize açılmalarıyla yolculuk başlar, Kaptan Molla'ya İstanbul'a gidiş sebebini sorar. Molla güreş için deyince Anton sakın ha der. Zaten kolun sakat. Bacaklarından da olma diye nasihat eder. Sonra Molla'ya kendi güreşlerini anlatır. Anlattığına göre kaptan da gayet iyi güreşçidir. Hatta Atina olimpiyatlarında finale kalmış ve Midillili Vasile yenilip şampiyonluğu kaçırmıştır. Deniz sakin, güverte geniştir. Kaptan Molla'ya 3-5 oyun öğretmek ister ancak Molla Mümin her seferinde karşı oyun tarif edince kaptan artık dayanamaz. Molla'yı sınamak için güreşe tutuşurlar. Molla Mümin onu hiç ummadığı bir anda tırpanla budayıp kabası üstüne oturtur. Ama rakibi şipşak köprü kurar, geriye parende atıp karşısına çıkar. Bu kez hızla topuklarına dalıp çeker ve kaptanı tuşla yener.
Kaptan Anton sakalını sıvazlayıp, "Yaktım seni Vasil" diye mırıldanır. Geminin rotasını değiştirip Midilli'ye yanaşır. Gemi Midilli limanına yanaşınca Kaptan Anton, alelacele Vasil'i bulur ve ona Mümin adına meydan okur. Bir Türk Vasil'e karşı, haberi adayı baştan başa dolaşır. Komutan Bey Mümin'i çağırtır ve, "Bu herif bir sürü melanete karışan komitacının tekidir." Karşısına birkaç Türk çıktı ama yenemediler. Adam galip geldikçe şımardı, saldırganlaştı. "Doğrusunu istersen seni pek gözüm tutmadı. Yenemeyeceksen çıkma, başımıza gaile açma" sözleriyle mollayı ikaz eder. Mümin komutan beyin elini öper ve "Siz dua buyurun yeter" der. Nihayet Vasil'le molla güreşe tutuşurlar. Molla Mümin, hayatı boyunca ilk defa bir rakibini ezer. Çolak koluyla boyunduruk vurduğu Vasil'i hırıl hırıl solutur, alın derisini çakıllara sürter. Kemanelerle iç organlarını birbirine geçirir ve kollarını kas kanadına alıp çatırdatarak kırar. Posası çıkan şampiyon Vasil'i meydandan sedyeyle kaldırırlar. Türkler sevinçten uçarken, Rumlar meydandan sıvışırlar. Koca Miralay da sevinçlidir. Güreşten sonra geminin rotası tekrar İstanbul'a çevrilir. Çolak Molla'nın güreş hayatının en önemli güreşi, Koca Yusuf ile İstanbul'da yaptığı müsabakadır. Koca Yusuf, Mümin Hoca ile güreş teklifine, "Mümin pehlivan nasıl istiyorsa öyle olsun" dedi. Saray mensupları güreşin huzurda yapılmasını Sultan II. Abdülhamit Han'a arz ettiler. Sultan II. Abdülhamit Han, "Yusuf ile Mümin Hoca'nın güreşi sarayda olmaz. Zira amcamın şehit edilmesi yarası halen kabuk bağlamış değildir. Dualarım her ikisiyle beraberdir. Her ikisini de çok seviyor ve beğeniyorum" sözleriyle iradelerini beyan ettiler. Lütufta bulunarak Yusuf ve Mümin Hoca'ya birer tane çok kıymetli tesbih hediye gönderdiler. Eylül'ün son cumasında Rami'deki güreş meydanı mahşer yeri gibiydi. Koca Yusuf ile Mümin Hoca'nın güreş yapacağı bütün ülkede duyulmuş, güreşi seyretmek için Selanik ve Edirne'den gelenler olmuştu. Yusuf, Said Beşir ve İbrahim Pehlivan ile birlikte güreş yerine geldi. Hakem çadırına geçtiler, baş hakem köşesinde Kel Aliço vardı. Yusuf, Aliço'nun elini öptü. Aliço, "Bire Yusuf, seni iyi gördüm. Mollacık buralarda yenmedik pehlivan bırakmadı. Bizim çırağı 3 defa su götürmez şekilde yendi. Şu mollacığa haddini bildiresin" dedi. Yusuf olanca tevazu ile, "Haddini bildirmek bizim ne haddimize, elimizden geleni yapacağız inşallah" şeklinde cevap verdi. Ve beklenen an geldi. Meydana ilk önce Yusuf çıktı. Çıkmasıyla beraber alkışlar ve tezahürat sesleri meydanı kapladı. Yusuf, yağ kazanının başına geldi, yağlanmaya başladı. Bu sırada kendisine yaklaşan pehlivanın verdiği selamı aldı. Gelen ince yapılı, 90 kiloya var ya yok, sakallı biriydi. Kendisinden 4-5 yaş genç görünüyordu. Sol koluna dikkat etti Çolak'tı. Mümin Hoca dedikleri bu olmalıydı. "Hoş geldin Mümin Pehlivan." Yusuf'un Mümin Pehlivan diye hitap etmesi Mümin Hoca'yı sevindirmişti. Çünkü birine pehlivan diye hitap etmek, onu Alperenlerin mirasçısı kabul etmek demekti. Mümin Hoca gülümsedi, "Hoş bulduk Bire Koca Usta. Bu çolak halimle sana karşı güreşe çıktım diye kızmazsın herhalde." Yusuf, Mümin Hoca'nın Çolak koluna bakışını yakaladığını zannetti, üzüldü, kızardı. "Kızmak ne demek Mümin Pehlivan? Seninle güreşmek benim için şereftir. Pehlivanlık kolda değil gönüldedir, yürektedir. Sen bugüne kadar karşına çıkanları yenmiş, zamanımızın bir tanesi olduğunu ispatlamışsın." "Estağfurullah Koca Ustam. Zamanımızın bir tanesi sizsiniz, biz sizin yolunuzda yürümeye çalışıyoruz.
Yusuf, mümin pehlivanın tevazusu, alçak gönüllülüğü karşısında gülümsedi. Cazgır'ın baş pehlivanlar hazır olsun seslenmesiyle sohbetleri sona erdi. Son olarak birbirlerini yağladılar ve meydanın ortasında bekleyen Cazgır'ın yanına geldiler. Kıbleye karşı el bağlayıp durdular. Cazgır pehlivanları el ele verdi, duasını okudu. Nihayet peşrevler başladı. 4 davul, 4 zurna, cenk havalarının coşturucu nameleriyle meydanı gümbür gümbür inletmeye başladı. Zurna üfleyenlerden biri Kırkpınar'ın meşhur parmaksız Çakır'ıydı. Mümin Hoca, Koca Yusuf'un pek acı kuvveti olduğunu işitmesine işitmişti ancak yediği 4-5 el ense ve iç tırpandan sonra tam olarak anlamıştı. Güreş uzadığı takdirde bu acı kuvvet karşısında zorda kalacağını hesapladı. Bu sebeple hemen hamleli güreşe başlayıp oyunları karıştırdı. 1 dakikası bile hamlesiz, oyunsuz geçmeyen yarım saatlik güreş sonunda iki büyük rakip yağlarını tazelediler. Tekrar kapıştıkları dakikalarda mümin çapraza düşünce birden kendini yere attı. Yusuf'un kendisini yaymaya uğraşmasını tam zamanında yakalayıp müthiş bir kılçıkla Yusuf'u yan tarafa düşürdü ve vakit kaybetmeden bel kündesine geçti, doldurdu ve havalandırdı. Ancak Koca Yusuf'un ağır cüssesini tamamen aktarmaya imkan yoktu. Bu yüzden Molla kendi oyunuyla tuş olma riskini göze alamadığından son bir gayrette dönerek kendini yere attı ve künde yarım kaldı, Yusuf hafifçe sol omzunun üzerine yarı açık düştü. Bunun sonunda maçın hakemi Kel Aliço güreşi durdurarak Molla Mümin'i galip ilan etti. İzleyenler dumura uğramıştı. Çünkü tartışmaya oldukça açık bir pozisyon meydana gelmişti. Yusuf Kel Aliço'nun kararına şaşkınlık içinde "Be usta! Yendi mi beni şimdi bu Molla?" sözleriyle tepki gösterirken Kel Aliço'nun cevabı son derece anlamlıdır. "Yusuf ağa! Senin gibi bir pehlivan ancak bu kadar yenilebilir." Yenilgiyi kabul etmeyen izleyicilerin, "Koca Yusuf yenilmedi ki, iki omzu yere gelmedi, göbek de göstermedi." İtirazları meydanda yükselmekte ise de Koca Yusuf, Aliço'ya itiraz etmeyi terbiyesiyle bağdaştıramadığı için büyük bir tevekkülle, "Peki ustam," diyerek meydandan ayrılmıştır. Bir rivayete göre Koca Yusuf meydandan ayrılacağı sıra dün sahibi İbrahim Pehlivan yetişip araya girerek iki pehlivanı berabere ayırmış ve uygun zamanda güreşin huzurda tekrarlanmasını teklif etmiştir. Molla ise Yusuf'a hitaben, "Ben açık düştüğünü görmedim Yusuf agam," diyerek başka yerde yeni maç istemiştir. Koca Yusuf bu istekleri nasip diye cevaplamış, ancak Koca Yusuf'un deniz kazasında vefatı nedeniyle tekrarı nasip olmamıştır. Molla Mümin'in Koca Yusuf'la yaptığı bu mühim güreşte sakatlanıp bir daha güreş tutamadığı söylenmektedir. Zaten kısa süre sonra babasının ağır hasta olduğu haberini alan Molla Mümin, Kavala'ya dönerek babasının vefatından sonra çiftliğin işleriyle uğraşmış ve kalan zamanda ilmiyle iştigal edip hocalık yapmıştır. 1915 senesinde 42 yaşındayken bir yatsı namazı vakti cami çıkışında, Yunanlı komitacılar tarafından açılan bir kaza kurşunuyla hayatını kaybetmiştir. Cenab-ı Hak cümlesine rahmet eylesin. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle.